Merhaba, ben Orkun. Konumuz kar üzerinde güvenli sürüş ve dağlarda güvenli araç kullanmak. Evet, bugün biraz daha farklı bir konu işliyoruz. Normalde biliyorsunuz ya kayağın kendisiyle, ya snowboard'un kendisiyle, ya outdoor yürüyüşüyle ya da bunları yaparken kullandığımız malzemelerle ilgili daha çok ürünlerden bahsediyoruz veya sporların kendisinden, tekniklerinden bahsediyoruz. Bugün biraz daha farklı bir yere taşıdık. Bu sporları, kayak ve snowboard yapmak istiyorsanız bir şekilde kar üzerinde araç kullanmanız lazım. Bir şekilde o noktaya ulaşmanız lazım. Aracını kendi kullanarak giden de çok var. Otobüs veya uçak dışarısında veya taksi dışında. Bu sebeple bu konunun üzerine eğilmek istedik. Şunu diyebilirsiniz. Ben önce şundan bahsedeyim. Yani neden ben bu konuya hakimim, bu konudan bahsetmek istiyorum. Daha önceki birkaç videomda söylemiştim. Uzun yıllar soğuk iklimde yaşadım. Denver'da uzun süre kaldım. Bir süre Kanada'da yaşadım. Ve bu bölgelerin şöyle bir farkı var bizim ülkemizden ve özellikle büyük şehirlerimizden. Zeminde neredeyse sürekli kar var. Yani yılın çok büyük bölümünde hem otoyollarda hem de sizin yaşadığınız bölgede, evinizin önünde her an kar var. Öyle bir ortam düşünün. Mesela Denver şehri 1650 metre yükseklikte, yani Uludağ'daki otelleri düşünün. Uludağ'da otellerin, teleskeci ve teleskilerin başladığı yerle aynı yükseklikte. Dolayısıyla da işte Kasım'da başlayan, artık Mart'a kadar yerden kalkmayan bembeyaz bir örtü var yerde. Siz de ister istemez buna adapte olmak durumunda kalıyorsunuz. Ve şunu gözlemliyorsunuz ki aslında bu hayat standardı haline geldiği anda Türkiye'de o yaşanan hep panik vardır ya, kar yağar mesela İstanbul'da bir anda trafik kilitlenir, insanlar panikler, yollarda kazalar başlar, korkunç bir trafik sıkışıklığı, insanlar evine gidemez. İşte hayat standardı haline gelince mesela Denver'ı örnek vereceğim size veya Toronto'yu, bunların hiçbiri yaşanmıyor. Neden? Sebepleri çok basit. Şimdi videomuzda sırayla bunlar üzerinden geçeceğiz. Ama ben şunu söyleyeyim, yıllarca yaklaşık 4 yıl Denver'da gezmediğim daha kalmadı. Aspen'inden, Breckenridge'inden, Arapahoe Basin, Loveland, Winter Park. Bunların hepsi 3000 metre, 3200 metre yüksekliğinde, 3500 metre yüksekliğinde dağlardan bahsediyorum. Özellikle Denver'dan geçtiğinizde Loveland Pass diye bir yer var. Arabanızla 3100 metreden geçiyorsunuz. Bu inanılmaz bir yükseklik. Ve bütün bunları yaparken ki aracımı söyleyeceğim. Birazdan zaten onlara da geleceğiz madde ama 1991 model bir Suzuki Swift'ten bahsediyoruz. Yani aslında altınızda sizin herkesin inanışının tersine altınızda 4x4 müthiş bir SUV olması gerekmiyor. Eğer siz doğru taktikleri ve doğru ekipmanı sağlarsanız istediğiniz araçla hangi yılda olursa olsun dağlarda güvenli sürüş yapabilirsiniz. Şimdi madde onlardan bahsedelim. Evet, en önemli maddemize geliyoruz. Aracınızın lastikleri. Aracınızın üzerinde muhakkak, artık biliyorsunuz bu zaten aslında ticari araçlarda yasa haline geldi Türkiye'de. Ama özellikle Colorado gibi, Denver Colorado'nun başkenti eyaletlerde eğer zaten kar sürekli kalıyorsa orada tüm araçlar için zorunlu bu kışlık. Ama eğer gerçekten karda güvenli sürmek istiyorsanız, bir şekilde bir dağa veya karlı bir ortama araç sürecekseniz kesinlikle aracınıza kış lastiği takmak zorundasınız. Eğer kış lastiği takmayacaksanız size tavsiyem aracınızı kullanmayın, başka bir yöntem seçin, bir otobüsle gidin veya başka bir araç kiralayın, o araçla gidin. Çünkü hakikaten yazlık bir lastikle en iyisi bile olsa kar ortamında yere tutunmanız neredeyse mümkün değil. Fakat eğer düzgün bir kar lastiği varsa, markası çok önemli değil ki markadan markaya çok fark ediyor performansları, onu söyleyeyim. Yani iyi bir kar lastiği ile kötü bir kar lastiği arasında farklar var ama şu anda bizim kıyasladığımız yaz lastiği ile müthiş bir fark var. Aracınıza muhakkak kar lastiği takıyorsunuz. Kar lastiğinin çok eski veya kar derken orayı da açayım hemen. Kış lastiği, kar lastiği çok karıştırılıyor insanlar arasında. Kış lastiği ile kar lastiği aynı şey. İkisi de aynı şeyi yapıyor. Zaten öyle bir şey yok. Yani kar lastiği ve kış lastiği diye bir şey yok. Bazı insanlar buna kar lastiği diyor. Bazı insanlar kış lastiği diyor. Ben genelde kar lastiğine ağzım alıştığı için öyle diyorum ama bu aslında kış lastiği. Yani yağmurda, soğuk havada kullandığınız lastik. Havanın 15 derecenin altına düştüğü zaman compound'u, malzemesi daha yumuşak bir lastikten bahsediyoruz.
Bu lastik hava soğuduğu zaman da sertleşmiyor ve o yüzden zemine, asfalta, kara çok daha kuvvetli tutunuyor. Lastiğiniz sadece kış, mesela şunu da yapıyor insanlar. Kış lastiği alıyorlar ama bunu 3 sezon, 4 sezon, 5 sezon kullanıyorlar. O zaman o lastik de artık fonksiyonunu kaybediyor. Lastiğinizin yeni olması önemli. Yumuşak bir lastik olduğu için daha çabuk eriyecektir. O yüzden lastiğinizi sürekli kontrol etmeniz lazım. Eğer bir dağlık ortama veya çok kar olan bir yere gidecekseniz. Evet, şimdi ikinci maddemize geçiyorum. Lastiğimizden bahsettik. En önemli maddemiz. Eğer düzgün bir kış lastiğiniz varsa zaten siz karda sürüşün en önemli bölümünü ekipman anlamında geride bıraktınız. Şimdi araca geliyorum. İnsanlarda bir 4x4 inanışı var. Yanlış bir inanış ve bu çok tehlikeli. Şimdi bahsedeceğim. Bu inanış nelere sebep oluyor? 4x4'ü olan insanlar kendilerini kar canavarı sanıyorlar. Sanki yola çıkacaklar. Bütün yollar, karlar onlara tahsis edilmiş, istedikleri gibi istedikleri yere gidecekler. Bu işte olağanüstü yanlış bir inanış. Çünkü bu duyguyla yola çıkan sürücü genelde Uludağ'dan aşağı inerken hep gördüğünüz araçlar 4x4'ler oluyor. Hendek'te devamlı 4x4'leri görüyorsunuz çekicilerini kurtarmaya çalıştı. Şimdi arkadaşlar bakın çok basit bir şey var. 4x4 çekerden bahsediyoruz. Yani burada çekme fiilinden bahsediyoruz. Durma fiili yok ortada. Bir aracı karda en önemli şey nedir? Yolda lastiklerinin tutmasıdır. Yani yolun üzerinde kalmasıdır. Sağa sola kaymamasıdır. Yola tutunması ve frene bastığı zaman durmasıdır. 4x4 bir çekiş sistemi olduğu için bunun durmayla veya yola tutunmayla hiçbir alakası yok. Evet şunu savunabilirler. Virajda 4x4 lastik çektiği için dördünden birden biraz daha yola tutunur. Okey, kabul. Bunu kabul ediyorum. Ama bu minimal bir fark. Asıl fark biraz önce bahsettiğim lastiğin iyiliği ve kötülüğüyle alakalı. Siz Uludağ'dan aşağı inerken aracınız 4x4 değil 16x16 da olsa frene bastığınız zaman sizi durduracak olan lastiğiniz. Yani aracınızın kaç çektiğinin hiçbir önemi yok. Evet, 4x4 ne zaman gerekli bize? 4x4 kesinlikle ve kesinlikle faydalı bir özellik bir araçta. Özellikle dağlara çok gidiyorsunuz. Sadece ve sadece durduğunuz yerden yukarıya tırmanırken kalmamanız anlamında. Ama güvenlik olarak çok bir anlamı yok. 4x4 olarak değilse bir aracınız kolay kolay kaza yapmazsınız bu sebeple. En fazla dağa tırmanamayıp kalırsınız. Yani başınıza gelebilecek en kötü şey bu olur. Ama eğer lastikleriniz kötüyse duramazsınız, kavşakta duramayabilirsiniz, önünüzde duran araca çarpabilirsiniz, hendeğe çıkabilirsiniz. Başınıza birçok şey gelebilir. O yüzden lastik biraz önce dediğim gibi çok önemli. 4x4 inanışında lütfen kafanızdan silin. Lastikleriniz olsun, kar lastikleriniz. İşte benim Suzuki Swift'im gibi 1991 model. Üzerinde Bridgestone'un Blizzak kar lastikleri vardı. O lastiklerle ben 4 yıl boyunca, arkasından da 2 yıl kardeşim, toplam 6 yıl gezmediğimiz dağ bırakmadık Colorado. Sürekli karlı zeminde. Şöyle söyleyeyim, I-70 otoyolu vardır dağı baştan başa geçen. O zeminde biz 60-65 bin süratle komple trafiğin içinde akıyorduk yer bembeyazken. Ve bütün araçlarda buna hazır olduğu için, bütün sürücüler bilinçli olduğu için trafik aksamadan 60 yani 120 kilometre, 130 kilometre trafik akıyordu. Bundan sonraki maddeme geçiyorum. Ani frenler ve ani gaza basmalar. İkisini birlikte işleyelim. Kar üzerindeyken lütfen, eğer zemin buzlu veya karlıysa lütfen ani frenlerden kaçının. Sert frenlerden, uzun frenlerden kaçının. Araçlarınızda ABS olabilir. ABS'ye de bile çok sert bassanız o tıkır tıkır edecektir ve kaymaya devam edecektir. O yüzden bir kavşağa yaklaşırken önünüzdeki araçla mesafeyi uzun tutun. Önünüzde araç yoksa trafik ışığına veya kavşağa yaklaşıyorken aynı motosiklet kullanıyormuş gibi önceden kendinize normalden daha uzun bir mesafe bırakın. Ve freni, eğer karlı ve buzlu zeminse altınız, ki ondan bahsediyoruz şu anda, freni sert frenler değil, önceden küçük küçük pompalayarak aracı durdurmaya başlayın. Yani aracı önce yavaşlatın, ondan sonra son geldiğiniz noktada daha sert bir frenle aracı durdurun. Ama hızlı gelip sert bir frenle durmaya çalışmayın. Gaza basmaya geliyorum. Gaza basarken insanlar karda kaldıkları zaman gaza yükleniyorlar. Süper yanlış. Tecrübeli sürücüler eğer düz vites kullanıyorlarsa bilirsiniz birçoğunuz ikinci vitesle kalkmayı denerler. Çünkü arabayı patinaja, gaza basarsanız buzun veya karın üzerinde aracınız patinaja kalacaktır. O zaman da çekiş sıfırlanacaktır. Aracınızın kar üzerine kalkabilmesini istiyorsanız tam tersi lastiğe minimal güç yollamanız lazım ki yavaş yavaş dönmeye başlasın. Bu da önemli diğer maddelerden bir tanesi. Bundan sonraki maddemiz ise
aracımızı kullanırken karlı ve buzlu zeminde ekstra temkinli olmak üzerine kurulu. Bunu hiçbirinizin yaptığına inanmıyorum. Ama işte Colorado gibi yerlerde özellikle insanlar veya Kanada gibi artık o kadar alışıyorlar ki karda araç kullanmaya. Hani bizim hep yaptığımız var ya, normal bir günde telefonumuza bakarız, radyoyla oynarız, yanımızdakiyle döneriz, sohbet ederiz araç kullanırken. Bunu ben yine de söylemiş olayım. Karlı bir zeminde ve buzlu bir zeminde araç kullanıyorsak bunların hiçbirini yapmıyoruz. Konsantrasyonumuzu, sanki ben onu şöyle söylüyorum, bir motosiklet sürücüsünüz, yanınızda kimse yok, radyonuz yok, teybiniz yok, telefonunuz yok cebinizde. Bütün konsantrasyonunuz yolda olacak. Yola bakacaksınız, olabilecek bir tehdide. Kayamayan, duramayan bir araç karşınızda olabilir, arkanızda olabilir. Tüm araçlarla mesafenizi koruduğunuz bir sürüş yapacaksınız. Ve son maddeme geliyorum. 2 tane sakıncadan bahsedeceğim. Çok hızlı, kar üzerinde, karlı zeminde çok hızlı araç kullanmak veya çok yavaş kullanmak. İkisi de tehdit. Hem size hem etrafınıza. Karlı bir zeminde trafiğin genelde aktığı süratte araç kullanmak en doğrusudur. Mesafe seviyemizi koruyarak. Bunun üzerinde süratler yapmak, dediğim gibi duruş mesafesi uzadığı için, tutunma azaldığı için büyük riskler doğurabilir. Fakat herkesin inanışının tersine karlı bir zeminde çok yavaş gitmek de ekstra risk teşkil ediyor. Yani kalkıp da mesela otoyolda çıktınız, E5'te veya TEM'de gidiyorsunuz. 40'la gittiniz, güvendesiniz. Hayır, değilsiniz. 40'la gittiğiniz zaman da risksiniz. Bunun yüzlerce videosu var YouTube'a girdiğiniz zaman. Siz kalkıp da bir otoyolda 40'la gidemezsiniz. Otoyolun normal akış sürati neyse o süratle gitmeniz lazım. Çünkü öyle giderken hem kendinize, size gelebilecek daha hızlı gelen bir aracın, bir kamyonun, bir tırın size çarpma ihtimalini göze alıyorsunuz. Hem de yani kısacası hem kendinizi risk ediyorsunuz hem de trafikteki diğer insanları risk ediyorsunuz. O yüzden ideali her zaman trafiğin akış süratine uyum sağlamak. Ne çok hızlı gideceğiz, ne çok yavaş gideceğiz.